Hoş geldiniz oksijenlerim. Özgürlük ve Dadaizm videomda söylediğim gibi pop art akımını sizinle paylaşacağım. Pop art aslında Dadaizm'den esinlenerek ortaya çıkan bir akımdır. Pop art'ı daha iyi anlamak için ilk olarak tanımamız gereken en önemli pop art sanatçıların kim olduklarıdır. İlk pop art sanatçıları Richard Hamilton, Larry Rivers, Robert Rauschenberg, Jasper Jones, Eduardo Palossi. Belki daha sonraki videolarımda bu sanatçılara da değineceğim. Fakat bugün ise günümüzde pop art dediğimizde aklımıza kim geliyor? Andy Warhol. Peki pop art nedir? Pop art popüler kültüründen geliyor ve bu akım gündelik yaşamdan tanıdık nesneleri ve popüler kültürün ve medyanın halkın karşısına çıkardığı figürleri sanata yansıtarak soyutlamadan uzaklaşıyorlar. Aslında yüksek sanat ve alçak sanat kavramı arasında sınırları yıkan bir sanat olarak da diyebiliriz. Dadaizme dönecek olursak, Dadaizm Birinci Dünya Savaşı'nda ortaya çıkan bir hareketti. Oysa pop art İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yükselişe geçen tüketim çılgınlığı ve medya bombardımanını kucakladı. Pop art 1962'de resmi terim olarak ortaya çıkmıştır. Pop art'ın ve Dadaizmin ortak noktalarına bakacak olursak, yüksek sanata alışkın olan sanatseverler, sanat edebiyatçıları ve sanat akademisyenleri tüm bu özelliklerden dolayı pop art akımı karşısında dehşete düşmüş ve sert eleştirilerde bulunmuşlardı. Pop art ve Dadaizmin ortak noktalarına bakacak olursak, Dadaizm Birinci Dünya Savaşı'nda çıkmış olmasına rağmen pop art ise İkinci Dünya Savaşı'nın ardında bıraktığı enkazla yarattığı ekonomik çöküntüyle başa çıkmak için pop art akımını geliştirmişler. Bu kötü günleri reklam sektörü olarak canlandırmaya karar vermişler. Aslında pop artçıların genelde de reklam sektöründen gelen sanatçılar olarak diyebilirim. Şimdi ise her geçen gün Dadaizmi ve pop art'ı daha iyi anlıyoruz. Pop art akımı aslında sanatı daha ileriye taşıyan, sanatsal ifade için yepyeni yollar açan çok önemli bir akımdır. Evet, şimdi göstereceğim resim belki sizleri şoka düşürecek. Belki de görmüşsündürdür, belki de düşüneceksiniz, bu sanat eseri mi? Veyahut da diyeceksiniz, bu nedir? Bu aslında duvarda koli bandı olan bir muz. Eğer geçen hafta yayınladığım Özgürlük ve Dadaizm videomu izlediyseniz, bu akım o tarz yenilikçi düşüncelerden geldiğini de bilirsiniz. Yani bir nesneyi alışılmadık bir yere yerleştiriliyor ve insanları onun hakkında düşünmeye başarıyor diyebiliriz. Aslında bu çalışma Andy Warhol'un çalışmasından alınan bir ilham ile mi gerçekleşti diye düşünmedim değil. Burada da gördüğünüz gibi Andy Warhol'un daha önceki yaptığı bir çalışma. Andy Warhol'un çalışmasında muzun yansıması. Oysa burada muzun kendisini görüyoruz. Andy Warhol ise bu çalışmayı o dönemde bir albüm kapağına yapmış. Albümün ismi ise The Velvet Underground and Nico. Tahminim bu gerçek muz çalışması çoğunuza bir garip olarak gelecek. Hatta bu sanatçı kafayı yedi mi diye bile düşünebilirsiniz. Bu müstehcen, yani edebe aykırı açık saçık diye düşünmeden önce size bu konu hakkında açıklık getirmek istiyorum. Belki aptal düşünebilirsiniz ama aynı zamanda bu eserin daha derin bir anlamı var. Bu anlam neyi temsil ediyor? Siz kendiniz de belki bir anlam verebilirsiniz ama sanat değeri biçilip sanatçıdan alınınca değer kazanıyor. Bunu da düşünen sanatçı Maurizio Cattelan diyor. Bence çok ilginç bir düşünce. Cattelan'ın çalışmalarına bakarsak ilginç çalışmaları olduğunu görürüz. Bazılarınız belki de onu daha eski çalışmalarından tanıyor. Örneğin 18 ayar altın tuvaletten tanıyor olabilirsiniz. Bir katılım sanatı parçası olarak sergiye sunulmuştu. Altın Tuvalet 2,5 milyon dolar değerindeydi. Sanat eserinin kendisi yaklaşık 2 katı değerindeydi. Bu fiyat ise sanata verilen maddi değerle alakalı. Sanatçı ne kadar ünlü olursa
eserinin değeri o kadar artar. Ne yazık ki tuvalet çalındı ama bu bir yana Catalan'ın çalışmalarındaki asıl amacı nedir? Dikkat çekmek ve toplumu düşündürmek. Bence bu sanatçının düşüncelerindeki harika olan şey kimsenin gerçekten öne çıkmaya cesaret edememesidir. Dalga geçilme, gülme ve alay edilme korkusundan dolayı yapmak istediklerini yapamamalıdır. Ancak bu bazılarımıza delilik olarak görünse de Catalan'ın sanatı satılıyor. Hatta bir kolibandi ile gerçek bir muzu duvara yapıştırıp 120 bin dolara satması gibi. Peki siz sanatçı olsaydınız, Catalan'ın yapmış olduğu muz eseriyle gündem olmayı ister miydiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Catalan'ın muz eserinin adı ise Comedian. Yani şöyle yorum yapabiliriz. Aslında verdiği isimde çok derin düşünceler barınıyor. Yani bir komedyen her şeyi söylüyor, değişik rollere giriyor ve şakacı. Tabii ki bu eser baya bir hayli pahalı bir şaka mı? Yoksa şaka bu eser mi? Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Aslında bu eser hakkında kendinize birkaç soru sorabilirsiniz. Mesela neden muz? Ve neden koli bandı ile yapıştırılmış? Kabul edin, bu eser aklımıza birçok soru işareti getiriyor. Tabii ki ilk aklınıza gelen saçma soru işaretine takılmadıysanız. Eğer sadece ilk tepkinizle ilgileniyorsanız işte orada zaten tıkanırsınız. Bu eseri sergileyen galerinin kurucusu ise Emanuele Perotti. Kendisi eser hakkında şöyle diyordu. Konu nesnelerle ilgili değil, nesnelerin nasıl hareket ettiğiyle ilgili. Sizi nesnelerde değerin nasıl yaratıldığını bakmaya zorlar. Perotti'nin fikrine göre bugünün tüm sektörlerinde pazarlama şekli tamamen bununla ilgili. Yani Perotti'nin deyimiyle günümüzün markaları da farklı değil ve piyasanın hareketi ile hareket ediyor. Bu eserdeki muzun değeri arttıkça, ilgi arttıkça fiyat artıyor. Bu eser çoğu insanlara anlamsız görünse de şakatçı Perotti'nin bu eser için baya bir düşünmüş gibi görülüyor. Örneğin muz duvarda hangi yükseklikte, hangi şekilde asılacağını düşündüğü gibi. Eserin kompozisyonu ise duvarın tam ortasında olması gibi düşünceler. Bir gerçek var ki sadece duvardaki bir muz değil, Perotti'nin şakacı olmasına rağmen çok iyi düşünülmüş bir eser diyebiliriz. Peki eseri kim satın aldı? Eseri bir Fransız koleksiyoner aldı ve ardından başka bir Fransız bayan daha aldı. İlk koleksiyoner eserin fiyatına 120 bin dolar verirken ardından hemen 150 bin dolara satıldı. O halde ilk sanat koleksiyoncusunun hemen 30 bin kar elde ettiğini söylememe gerek yok. Ve o Fransız kadın zeki değil, süper zekiydi. Çünkü bu sanat eserine bu kadar çok para ödeyerek aynı zamanda değeri doğrudan belirledi. Ve bu da komedyenin eserinin gelecekteki değerini belirlemiş oldu. Bazı insanların düşündüğünü hissediyorum ve belki diyeceksiniz, keşke ben de böyle bir şey bulacak kadar zeki olsaydım. Ayrıca ilginç bulduğum şey yedek olarak fazladan bir muz bulundurmaları. Birinin muzu çalmasına izin verildiyse bunun için önlem alınmasıydı. Bu konuyu az sonra değerlendireceğiz. Eserin sertifikası olmadan sadece bir muz. Perotti buna da çare bulmuş. Çünkü dediğine göre eser için bir alıcıyı güvence altına almak için bu sanat gerçeklik sertifikası önemlidir dedi. Arkasına da eseri satamazsan bu bir sanat eseri değil diye yanıtladı. Aslında bugünümüzdeki markalar da bu şekilde gündem yaptığını diyebiliriz. Bir Lacoste gömleği 10 dolar değil mi? Ama gömlekte Lacoste yazdığı için değeri artıyor. Bu saçma gelen muz bizleri uzun süre düşündürecek gibi görülüyor. Peki muzun geleceği ne olacak? Bu düşünceyi çok büyülü buluyorum. Böyle bir şeyi nasıl saklarsınız? 10 tane sattığınızı varsayalım. Alıcının bunu sanat eseri olarak nasıl muhafaza edecek ve hale sanat olarak mı bakılacak? Aslında Perotti buna açıklık getirmişti. Bir gerçeklik sertifikası aldıktan sonra güvence altındasınız.
Bir önceki özgürlük ve dadaizm videosunda açıkladığım gibi elbette tarihte gündelik nesnelerin sanata yükselten sayısız sanatçı olduğuna rağmen bu eser hakkında açıklama şöyle yapabilirim. Örneğin Andy Warhol'un ilginç eserleri gibi. Warhol bu çalışmasında yüksek sanatı alçaltarak halka indirdiğini söyledi. Warhol için gündelik hayattaki her şey hiçbir sınıf ayrımı yapmadan herkes tarafından kullanılması gibi. Bu durum sanat için de geçerli olmasını düşünerek çalışmalarını sürdürmüş ve çok başarılı olduğunu diyebilirim. Pop art aslında bir felsefeydi. Bu felsefe 2. Dünya Savaşı'na duyulan öfkeden besleniyordu. Aynı Dadaistlerin 1. Dünya Savaşı'ndan beslendikleri gibi. Catalan'ın Comedian çalışmasına dönecek olursak ise bir yıldır muz üzerine çalıştığını iddia ediyor. Ancak yaptığı tüm farklı malzemelerdeki çalışmalarla memnun olmadığı için arayışına devam etmiş. Bir gün ise beynindeki o isteğe kavuşunca arayışını durdurmuş. Kavuştuğu obje ise bildiğimiz muz. Peki ya bu muzun altında yatan acaba Andy Warhol'un az önce gösterdiğim eseri mi? İşte onu bilemeyiz ama yorumu size bırakıyorum. Ve Catalan sonra diyor ki eser sadece muz olmalıydı. Yani bildiğimiz muz. Galeri sahibi Perotti ve Catalan fiyat konusunda tartışmak zorunda kaldı. Ben de bunu çok komik buluyorum. Çalışmayı önemsiz hale getirebilecek önemsiz bir sayı ile saçma bir sayı arasında bir denge kurmak istemişler. Kesinlikle önemsiz hale gelmedi diyebilirim. Muz zaten anında komik obje olarak girişini yapmıştı. Günün meselelerini duvarlara püskürten profesyonel bir sanat yapımcısı olarak adlandırıldı. Burada da gördüğünüz gibi ziyaretçiler komedinin önünde fotoğraf çekiyorlar. Hollanda'da da çok farklı yorumlara kucak açtı. Birçok sanatçı bu eser üzerine ilham almış ki ortaya çok ilginç eserler koyuyor. Burada da onları görebilirsiniz. Gerçek söylemem gerekirse ben eserin kendisini değil, bunu düşünebilen sanatçıyı tebrikliyorum. Çok başarılı bir düşünce. Günümüzde tüm dünyada o kadar sanat var ki bunların arasından dikkat çekmek ancak büyük bir sanatçının bir eseridir. Muz hakkında yapılan yorumlara gelince çok olumlu diyemiyorum. Mükemmel yorumlardan tut, iğrençe kadar gidiyor. İşte sanatın gücünü bir kez daha gördük. Çünkü gerçek sanat soru sorar, cevap vermez. Ve bu muz eseri yetmiyormuş gibi başka bir sanatçı, Datuna isimli Macar sanatçı, muzu fuarda tüketti. Nedenine gelince yaptığı işin bir sanat performansı olarak adlandırdı. Gelişen olaylar çok ilginç. Yani eserin ismi Comedian olması tam yerinde olmuş. Datuna bunu ustaca yapıyordu. Sakin kalıyor ve muzu yerken sanatın neden yaptığını anlatıyor ve ona hungry artist diyor. Yani aç sanatçı. Art performance. Art performance. Hungry artist. Yep. We respect Mauricio, but it's art performance, hungry artist. To the gallery. Thank you, very good. Kendi kendinize düşünün. Keşke bunu düşünseydim. Böyle bir muz ve sonra böyle bir muza bakıyorsunuz. Ama o zaman bile onu sanata dönüştüren ve dünya çapında şöhreti yaratan başka bir sanatçı tarafından bir kez daha basında gündem oluyorsunuz. Tüm bu olaylardan sonra sanat dünyasına çılgın dediğinizi duyuyorum. Oksijenlerim, her pazar günü ilginç temaları izlemek için abone olmayı unutmayın. Oksijenlerim benim.